Uyku duvarının ötesi. İnsanların çoğunun, düşlerin ait olduğu o karanlık dünya üzerine ne kadar az düşündüğünü sık sık merak etmişimdir. Gördüğümüz görüntülerin çoğu, uyanıkken yaşadıklarımızın bir yankısı olsa da geriye kalanlar, onlar farklıdır. Rahatsız edici, olağan dışı ve açıklanamaz. Onlar, bu yaşamdan aşılmaz bir engelle ayrılmış olan ruhsal bir varlık alanından anlık görüntülerdir. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Ben, bir adamın dünyevi bilincini yitirdiğinde, bildiğimiz hayattan tamamen farklı bir dünyada konuk olduğundan hiç kuşku duymuyorum. Hatta bazen o maddi olmayan yaşamın bizim asıl yaşamımız olduğuna, yeryüzündeki bu varoluşumuzunsa sadece ikincil bir olgu olduğuna inanıyorum. Stajyer olarak çalıştığım ruh sağlığı kurumuna, vakası o zamandan beri hiç aklımdan çıkmayan o adam getirildiğinde yine bu tür düşüncelere dalmıştım. Adı Joe Slater'dı. Catskill dağlarından geliyordu. Medeniyetten kopuk, vahşi bir yozlaşmaya uğramış o tuhaf insanlardan biri. 4 polisin gözetiminde oldukça tehlikeli biri olarak getirilmişti. Yine de onu ilk gördüğümde tehlikeli birine benzemiyordu. Kaslı bir yapısı vardı ama küçük sulu gözleri sönüktü. Bakımsız sarı sakalı ve kayıtsızca sarkan alt dudağı aptalca ve zararsız bir görünüm veriyordu. 40 yaşlarında olduğunu tahmin ettik. Onunla ilgili bildiğimiz her şey kayıtlardan geliyordu. Bu adam, ilkel arkadaşlarının gözünde bile her zaman tuhaftı. Geceleri uyandığında hayal gücünden yoksun insanların yüreğine korku salan bilinmedik şeylerden söz ederdi. Kullandığı dil aynıydı ama ses tonu öylesine gizemli ve vahşiydi ki dinleyenleri bir korku alıyordu. Kendisi de genellikle dinleyicileri kadar dehşete düşer ve uyandıktan 1 saat sonra her şeyi unuturdu. Slater yaşlandıkça bu çılgınlık nöbetleri giderek şiddetlendi ve o sarsıcı trajedi yaşandı. Bir sabah derin bir uykudan, dünyevi olmaktan uzak korkunç haykırışlarla uyandı. Dışarıya karlara fırlayıp havalara sıçrarken uzaklardan garip bir müziğin işitildiği, duvarları pırıl pırıl yanan büyük büyük bir kulübeye gideceğini haykırıyordu. Onu zapt etmeye çalışan 2 komşusundan parlayan, sallanan ve gülen bir şeyi öldürmek istediğini haykırarak delice bir kuvvetle kurtulmaya çalışıyordu. Sonra birini ani bir vuruşla devirdi ve diğerinin üzerine atıldı. Ailesi ve komşuları korkuyla kaçıştılar. Geri döndüklerinde Slater gitmişti. Ardında ise 1 saat önce kanlı canlı bir insan olan komşusundan geriye tanınmaz halde lapa gibi bir şey bırakmıştı. Birkaç gün sonra Slater bilincini yitirmiş halde bir ağaç kovuğunda bulundu. Uyandığında Albany'den denen uzmanlara basit bir öykü anlattı. Çok içmiş, yatıp uyumuş, gözünü açtığındaysa kendini komşusunun parçalanmış cesedinin yanında elleri kan içinde bulmuş. Korkuyla ormana kaçmış. Başka hiçbir şey hatırlamıyordu. Ertesi gün uyandığında yüzünde tuhaf bir değişiklik vardı. Doktor Barnard'a göre soluk mavi gözlerinde tuhaf bir pırıltı, sarkık dudaklarında ise belli belirsiz bir kararlılık vardı. Ama sorgulandığında Slater her zamanki tavrına geri döndü ve sadece önceki gün söylediklerini tekrarladı. 3. günün sabahı ilk kriz patlak verdi. Rahatsız bir uykudan sonra Slater öylesine güçlü bir çılgınlık nöbetine yakalandı ki 4 kişi deli gömleğini zor giydirdi. Akıl hastalığı uzmanları ağzından dökülen her kelimeyi dikkatle dinledi. Slater 15 dakika boyunca hezeyan içinde haykırdı. Işıktan yapılmış yeşil binalar, uzay okyanusları, acayip müzikler, gölgeli dağlar ve vadiler. Söylediklerinin çoğu onunla alay eden, gizemli, ışık saçan bir varlıkla ilgiliydi. Bu varlık ona büyük bir kötülük yapmıştı ve Slater ondan öc almak istiyordu. Bunun için önüne çıkan her engeli yakarak boşluklara atacağını söylüyordu. Sonra aniden sustu. Gözlerindeki delilik ateşi söndü ve neden bağlandığını sordu. 1 hafta içinde 2 nöbet daha geçirdi. Ama doktorlar bir şey öğrenemedi. Okuma yazma bilmeyen, hiç masal dinlememiş bu adamın zihninde bu görkemli görüntülerin nasıl oluştuğunu açıklayamıyorlardı.
Kısa sürede sorunun kaynağında zavallı adamın aklına hükmeden anormal düşlerin yattığına karar verdiler. Slater, cinayetten deli olduğu için aklandı ve benim çalıştığım kuruma teslim edildi. Düş yaşamının sürekli kafamı meşgul ettiğini söylemiştim. Bu yüzden yeni hastayı ne büyük bir hevesle incelemeye giriştiğimi tahmin edebilirsiniz. Sakin anlarında demir parmaklıklı pencereden dağlarına bakarak sepetler örerken ilgimin farkında gibiydi. Joe Slater'ın fantastik görümlerine karşı konulmaz bir merak duymaya başladım. Bu cahil adamın ağzından dökülen parıltılı ve görkemli hayalleri ancak olağanüstü bir beyin tasarlayabilirdi. Karşımdaki bu zavallı bedende meslektaşlarımın hayal güçlerinin çok ötesinde bir gizem yattığına giderek daha çok inanıyordum. Araştırmalarım sonucunda şunları öğrendim. Slater bir tür yarı maddi düş yaşamında insanoğlunun bilmediği diyarlarda dolaşıyordu. Orada bir köylü değil, önemli bir yaratıktı. Ve sadece şey dediği ölümcül bir düşman tarafından denetleniyordu. Bu şey ona tarifsiz bir kötülük yapmıştı ve Slater öc almaya can atıyordu. Bu aşağılık bedende ikamet eden düş ruhu, kısıtlı bir dilin ifade edemeyeceği şeyleri umutsuzca söylemeye çalışıyor olabilir miydi? Bu gizemi çözmek için üniversite yıllarımda yaptığım bir zihin iletişimi cihazını yeniden ortaya çıkardım. Eskimiş aygıtı günlerce onardıktan sonra Slater'ın her kriz nöbetinde vericiyi onun alnına, alıcıyı da kendiminkine bağladım. Hiç kimseye ne yaptığımı söylemeden deneylerime devam ettim. Tarih 21 Şubat 1901'di o şey olduğunda. Şimdi yıllar sonra ne kadar gerçek dışı göründüğünü anlıyorum. O uğursuz gece fena halde heyecanlıydım. Çünkü Joe Slater ölüyordu. Belki dağlarını özlemişti, belki de beynindeki fırtınalar uyuşuk bünyesine fazla gelmişti. Nedeni ne olursa olsun yaşam alevi titriyordu. Karanlık çıkarken huzursuz bir uykuya daldı. Tehlike yaratamayacak kadar zayıf olduğu için deli gömleğini bağlamadık. O kısacık zamanda diş dünyasından son bir mesaj almayı umarak cihazımın uçlarını onun ve kendi başıma yerleştirdim. Dakikalar ilerlerken ölmekte olan adamın ritmik soluk alıp vermelerinin etkisiyle çok geçmeden ben de uykuya dalmış olmalıyım. Daldığım uykudan beni garip, lirik bir ezgi uyandırdı. Her yanda ahenkli notalar yankılanırken içimi sevinçle dolduran enfes bir manzara gözlerimin önünde uzanıyordu. Ateşten duvarlar ve sütunlar sonsuz yüksek bir kubbeye dek uzanıyordu. Havada yüzer gibi dolaşıyordum. Parlak, elle tutulmaz geniş ovalar, latif vadiler, yüksek dağlar ve davetkar mağaralar kısa bir an için görünüp kayboluyordu. Bu büyülü değişimlerin anahtarının kendi beynimde olduğunu anladım. Çünkü her görüntü zihnimin görmeyi en çok arzuladığı görüntüydü. Bu cennet ülkesinde bir yabancı değildim. Sonra Işık kardeşimin göz alıcı ruhu yaklaştı ve ruhtan ruha düşünce alışverişiyle benimle konuştu. Zafer saati yaklaşıyordu. Arkadaşım sadece esaletten kurtulmakla kalmıyor, kendine zulmeden o melunu alemleri sarsacak bir intikamla izlemeye hazırlanıyordu. Kısa bir süre birlikte süzüldük. Sonra bir güç beni dünyaya geri çağırmaya başladı. Etrafımdaki her şey soluyordu. Işık kardeşim de bunu fark etti. Yeniden esarete çağrıldığımızı biliyorduk. Ama onun için bu sonuncu defaydı. 1 saatten kısa bir süre içinde bu kasvetli gezegeni geride bırakıp o varlığı izlemek üzere Samanyolu'nu geçerek sonsuzluğa ulaşacaktı. Ansızın ve biraz da mahcubiyet içinde uyanıp sandalyemde dikeldim. Yatağında sıkıntıyla kıpırdanan hastayı görünce o ışık sahnesinin etkisinden bir şokla sıyrıldım. Joe Slater son bir defa uyanıyordu. Daha yakından baktığımda solgun yanaklarına daha önce olmayan bir renk gelmişti. Dudakları sanki daha güçlü bir kişiliğin zorlamasıyla sıkı sıkıya kapatılmıştı. Göz kapaklarını aralamadan kafasını çevirdi. Uyuyan hasta bakıcıyı uyandırmadım. Ama zihin cihazımın alın bandını düzelttim. Adamın başı ansızın bana döndü ve gözleri fal taşı gibi açıldı. O an gördüğüm şeye tam bir şaşkınlıkla baka kaldım. Bir zamanlar Joe Slater olan adam, mavisi kurnazlıkla derinleşmiş, parıltılı, kocaman gözlerle bana bakmaktaydı. Bu bakışlarda ne delilik ne de yozlaşma vardı. Etkin düzeyde bir zihnin yattığına en ufak bir kuşkum yoktu. İşte o anda zihnimi etkileyen dış bir etkinin varlığını fark ettim. Gözlerimi yumdum. Onca zamandır peşinde olduğum zihinsel mesaj en sonunda gelmişti. Joe Slater öldü. Bu ses
Uyku duvarı ötesindeki o varlığın ruhumu donduran sesiydi. Dehşetle açılan gözlerim Slater'ın yüzünde bir acı aradı ama mavi gözleri sakindi. Yüzü hayat doluydu, Ölmesi iyi oldu. diye devam etti zihnimdeki ses. Kaba bedeni, göksel yaşamla gezegen yaşamı arasındaki ayarlamaları yapamıyordu. Hayvan yönü, insan yönüne ağır basıyordu. Ama onun yetersizliği sayesinde beni keşfettin. Demek ki kozmik ruhlarla gezegen ruhlarının asla karşılaşmaması gerekiyormuş. Ben senin ışık kardeşinim. Seninle birlikte o ışıklı vadilerde uçtum. Senin uyanıklık dünyasındaki gerçek benliğini anlatamam. Ama bizler uzay ve zaman gezginleriyiz. Seninle ben, Kızıl Arcturus'un etrafında dönen dünyalarda dolaştık. Jüpiter'in 4. uydusunda yaşayan böcek filozofların bedenlerinde bulunduk. Dünya, yaşam ve boyutlar hakkında ne kadar az şey biliyor. Aslında kendi huzuru için ne kadar da az şey bilmesi gerekiyor. O zalim hakkında konuşamam. Siz dünyalılar farkında olmadan onun varlığını hissettiniz ve ona Algol, yani şeytan yıldızı adını verdiniz. Bu gece ona karşı bir intikam tanrıçası olarak gideceğim. Beni gökte şeytan yıldızının yakınlarında seyret. Daha fazla konuşamayacağım. Joe Slater'ın bedeni soğuyor ve katılaşmış beyinler istediğim gibi titreşimler yaymaz. Sen bu gezegendeki tek dostum oldun. Yine karşılaşacağız. Belki Orion'un kılıcının parıldayan sislerinde. Belki de bu gecenin anımsanmayan düşlerinde. Belki de güneş sisteminin yok olmasından milyarlarca yıl sonra. Tam o noktada düşünce dalgaları aniden kesildi. Ölünün solgun gözleri bir balığın gözleri gibi donlaştı. Eğilip nabzına baktım, atmıyordu. Kalın dudakları aralanıp eski, yozlaşmış Joe Slater'ın çürük dişleri ortaya çıktı. Titreyerek yüzünün üzerine bir battaniye örttüm ve hasta bakıcıyı uyandırdım. Sonra sessizce odama çekildim. Açıklanamaz bir şekilde düşlerimi anımsamamaya gereksinim duyan bir uykuya dalmakla büyük bir özlem duyuyordum. Sonuç mu? Ben sadece bana gerçek gibi görünenleri aktardım. Amirim Doktor Fenton anlattıklarıma inanmıyor. Sinirlerimin harap olduğunu söylüyor. Joe Slater'ın etkilenmiş sıradan bir paranoyak olduğunu düşünüyor. Ama o Joe Slater'ın öldüğü gece gökyüzünde gördüğüm şeyi görmedi ve ben bunu asla unutamam. Size saygıdeğer astronom Profesör Garrett P. Service'in yazdıklarını kelimesi kelimesine aktarıyorum. 22 Şubat 1901'de Edinburgh'lı Doktor Anderson tarafından Algol'den çok uzak olmayan bir noktada hayret verici yeni bir yıldız keşfedildi. Orada daha önce bir yıldız saptanmamıştı. 24 saat içinde yabancı yıldızın parlaklığı Capella'nınkini geçti. Birkaç hafta içinde solarak, birkaç ay sonra da çıplak gözle seçilmez oldu.